Bugünkü videomuzda Afyonkarahisar Müzemizden sizlerle beraberiz. Afyonkarahisar'ın benim şahsi hayatımda ve şirketimizin hayatında çok önemli bir yeri var. Çünkü burası bizim doğup büyüdüğümüz ve köklendiğimiz topraklar. Afyonkarahisar'ın bir tek bizi bünyesinde barındırmasından çok daha farklı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi Afyonkarahisar Müzesi. Afyonkarahisar Müzemiz dünyadaki mermer eserlerin envanteri yönünden en zengin müzelerden bir tanesi. Bana sorarsanız ilk sıralara rahatlıkla girebilir. Bahçesindeki göstereceğim, sizlerle beraber paylaşacağım mermer eserler bile birçok müzenin envanterinin kat be kat fazlası. Afyonkarahisar'ın bu tarihi zenginliğinin sebebi etrafında çok fazla eski yerleşim yeri olması. Afyonkarahisar milattan öncesinde bile Dokümenyum dediğimiz bugünkü İstihisar olan Afyonkarahisar'ımızın mermer ocaklarını bünyesinde bulunduran coğrafyanın sahibi Afyonkarahisar. Afyonkarahisar'da bir tek Dokümenyum yok. Etrafında Ameronyum veyahut da Fiselis gibi çok şimdi sizlerle eserlerini paylaşacağım. Birçok öğren yerine sahip. Ve Afyonkarahisar Müzemiz ve çalışanlarının sayesinde hala da bu eserlerle ilgili kazı ve araştırmalar devam ediyor. Afyonkarahisar Müzesi dediğimiz zaman emekleri geçenleri ve kurucularını anmadan geçmek inanın bana olmaz. Bunlardan en önemlisi 1899 yılı doğumlu ve 1928 yılında tarihi eser toplamaya merak salan ve bugünkü Afyonkarahisar Müzemizin temellerini atan Süleyman Gönçer. Süleyman Gönçer bir ilkokul öğretmeni ama branşı tarih ve tarihe olan merakından dolayı 1928 yılında bugünkü İmaret Cami Külliyesi'nin medrese binalarında topladığı tarihi eserleri o zamanki valilik ve belediyenin yardımlarıyla beraber basit bir müze haline dönüştürmüş. O müze 1960'lı yıllarda şehir dışında modern bir binaya sahip olmuş. Bugün ise o modern binadan bugün gördüğümüz gerçekten keyifli ve herkese gezmesini ısrarla tavsiye edeceğim binaya taşınmış durumda. Afyonkarahisar Müzesi'nin mesleki açıdan baktığımız zaman o günkü teknolojileri çözebilmemiz ve çözümleyebilmemiz açısından çok önemler arz ediyor. Çünkü bazı eserler yarım bırakılmış, bazı eserler bitirilmiş ve öğren yerlerinden gelen malzemeler sadece Dokümenyum'a, bugünkü İstihisar'a, Afyon ocaklarına ait değil. Bunların hepsinin sebeplerini beraber araştırıp tekniklerini incelemek için Afyonkarahisar Müzesi'nden bu yayını yapmayı çok uygun bulduk. Videolarımızın amaçlarından bir tanesi olan o zamanki meslektaşlarımızın hakkını vermek için onların o günkü kullandıkları teknolojileri ve sistematikleri çözmemiz gerekiyor. Bu yolculuğumuzda bize en çok yardımcı olacak mekanda Afyonkarahisar Müzesi. Benim için çok önem arz eden Bolvedin ilçemizin Duran Yeri mevkisinden çıkartılmış ve buraya getirilmiş bir sütunbaşı var. Afyonkarahisar'daki eski antik ocaklarımız olan Dokümenyum'dan çıktığını düşünmüyorum. Bu malzemenin Milas taraflarındaki veyahut da Aydın taraflarındaki mermer ocaklarından getirildiğini düşünüyorum. Ve üzerindeki yapılan işçilik baktığınız zaman bana Ayasofya'nın Kaneviçe işlemeli sütun başlıklarını andırıyor. Ve Süleyman Gönçer'in kitabından aldığım bir bilgiyle de bu sütun başının üzerinde Julien markası var. Yani o zamanki yapan mimar veyahut da ustanın markasını içerisinde barındırıyor. Ve bu malzemenin Afyon topraklarından yani Afyon coğrafyasından çıktığını düşünmüyorum. Daha çok bana Muğla, Milas veyahut da Aydın yöresindeki ocaklardan geldiğini andırıyor. O zamanki işçilik tekniği açısından da baktığınız zaman buradan gördüğünüz gibi arkasına girebilmesi için kullanılan alet ve edevatın şuradan gördüğünüz üzere alet ve edevatın inanılmaz derecede hassas işçilik yapabilmesi için çok özel aletlerin kullanıldığının delillerini de bu sütunbaşının üzerinde rahatlıkla görebiliyorsunuz.
Her bir mermer ocağı esasında dünyadaki bir parmak izi gibidir. Yani nasıl her bir insanın parmak izinin eşi benzeri bulunmuyorsa oradaki oluşmuş o mermerin de eşi benzeri yoktur. Muadilleri çok fazladır fakat birebir aynısının olması imkansızdır. Afyonkarahisar ocaklarından çıkartılmış malzemeyi gördüğünüz zaman dünyanın neresinde olursa olsun Afyonkarahisar'dan geldiğini mesleki tecrübeyle ve karakteristiklerini incelediğiniz zaman kolaylıkla tespit edebilirsiniz. İspanya'daki olan bir ocak, İtalya'daki olan bir ocak, Afyon'daki çıkartılan mermer dışarıdan baktığınız zaman aynı renklerde de gözükse de karakteristik özellikleri çok farklı olduğu için tespit etmesi esasında çok kolay. Bu teoriden başlayarak dünyadaki en eski mermer ocaklarından bir tanesine olan Dokümenyum, bu mermerlerin üretildiği ve geldiği birçok yeri bize gösteriyor. Bugün hala da aynı ocaklardan malzemeler çıkmaya ve biz kullanmaya devam ettiğimiz için kolaylıkla karşılaştırma yöntemiyle sizlerle bu mermerlerin esasında nereden geldiğini, neye dayanarak bizim bunların Muğla'dan, Aydın'dan veyahut da Afyon'dan çıkartıldığını eksper arkadaşlarla beraber değerlendirerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bak. Evet geldim. Bak. Gördün mü? Şuradaki detayda dikkatli bak. Matkapla deldiğini çok net görüyorsun. Matkapın izlerini görebiliyorsun yani. Çok net olarak. Bak aynı şekilde matkapın izlerini rahatlıkla görebiliyorsun. Şimdi yakaladığımız bir şey bu. Mesela buradaki yapılan işçilik kesinlikle daha mekanik. Yani burada çok hızlı mekanik bir işlem olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Yani üzerindeki parlaklıktan baktığınız zaman hala da zımpara izleri duruyor. Baksana malzemelerin izlerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani kullandığı keskinin veya da çekicinin izlerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama aynı şey benim Ayasofya teorim için geçerli olan burada geçerli değil. Burada çok daha kimyasal bir işlem yapıldığını ve oymaların çok farklı bir teknikte yapıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki kalan 3 milim kalınlığındaki mermerin en ufak yüzyıllardır burada olan, yani aşağı yukarı 1500 yıldır burada olan bu eserin muhakkak 3 milim hala daha kendini koruyarak durması inanılmaz. Mermer doğru kullanıldığı, doğru işlendiği zaman bu kadar özel bir malzeme. Düşünsene yani mesela motifin güzelliğine ve özelliğine bak ve bu 1500 sene önce Pinterest yok ki adam bakıp da bu motifi bulsun buraya işlesin. Kesinlikle. Yani olduğu gibi bu motifi de icat ediyor, üzerine de bunu mermerle kazıyor adam yani. İnanılmaz bir şey yani, gerçekten inanılmaz bir şey. Çok önem arz eden başka bir eser Şuhut Sirakos Mozelesi Frizi diye geçiyor. 5 metreye yaklaşan uzunluğu var. 5 metre uzunluğunda tek parçaymış zamanında. Gördüğünüz gibi o kadar güzel bir ek yeri yapılmış ki yani harika bir detay. Bunların çoğu o zamanki lahitlerin veyahut da mezarların mezar taşı veyahut da kapağı olarak yapılmış eserler. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde o günkü inançlara göre bir kapı figürü var ve bu kapı figürlerinin üzerinde o zamanki kişinin mesleğini gösterir ve cennetin kapılarının kulpları. Şuradaki gördüğünüz bu ufak esasında figür gibi gördüğünüz bu eserin biraz daha görselini arttırmak amaçlı yapıldığını düşündüğünüz şeyler ölçüsünü almak için yapılmış esasında delikler. Değişik bir ayrıntı. Burada bazı figürler yok. Gördüğünüz üzere boş bırakılmış. Muhtemelen o zaman da bu işlerin ticareti olduğu için öldükten sonra birisinin figürü buraya kazınacak esasında. Bakar mısınız? Afyonkarahisar Müzemizdeki bazı lahitler. Benim için işlem tekniği açısından ve estetik açısından hepsinden farklı olan bir mezar lahidi. Yakından baktığımız zaman bir kimyasal vasıtasıyla açıldığının imareleri var. Kanıtlanmış mı? Maalesef kanıtlanmış değil. Ama o günkü şartlarda
araştırdığımız zaman müze yetkililerimizin de söylediği gibi bu bir bankere ait mezar taşı olma ihtimali çok yüksek. Yani ticaretle uğraşan birisine ait olduğu fikri daha hakim. Çünkü diğer lahit taşlarının hepsi o zamanki önemli din adamları ve devlet adamlarıyla alakalı olduğunu gösterir, pek çok emare var. Ne diyorsun? Afyon mermeri mi? Sen de numuneleri iyi seçmişsin ha. Birebir. Bak, bak. Şurada daha net. Bak. Kırılan yerlerinden baktığın zaman evet. Daha net. Kırılan yerler. Zaman daha net. Evet, aynen öyle. Birebir aynı. Evet. Buyurun. Afyonkarahisar Müzesi'nin zenginliklerinden bir tanesi bu bahsettiğim. Evet, neresi? Burdur yöresi. 5. 5. Kesinlikle 5. Burdur yöresi 5. Yani bizim Karaman bugünkü şeylerden olan bir yerden geldiği net olarak görebiliyorum. Dinar bölgesi de olabilir bak. Dinar da olabilir. Olamaz. Üstüne baksana. Bak. Bu nerede var? Dur. Değil. Doğru. Doğru. Bakın mermer bu kadar özel bir malzeme. Ben bunu ancak Burdur yöresinde Nevzat Hoca'nın açtığı bir ocak vardı, hatırlıyor musun? Almond ne derdik biz ona? Almond 5. Almond 5 falan derdik, hatırlıyor musun? Onu yani şu yapıyı görebileceğiniz dünyadaki ocak sayısı bir tane. Yani burası ele veriyor. Bu taşın nereden geldiğini bize ele veriyor. Kesinlikle Burdur yöresinden gelmiş bir beş. Afyon'daki bir öğren yerinden çıkartılmış. Afyon'a niçin gelmiş? O gün de bugünkü gibi ticaret var. Yani Burdur'dan Afyon'a malzeme satılıyor, Afyon'dan başka yerlere malzeme satılıyor. Demek ki veyahut da hediye ediliyor, geliyor, gidiyor filan. Demek ki o zaman bu da oralardan gelmiş. Dikkatinizi çekti mi Osman Bey? Bakın taş bej olmasına rağmen aynı yapı mevcut. Aynı kırılganlık, aynı sakatlar mevcut olmasına rağmen işlerken dikkat ediyor musunuz? Evet. Bayağı. Bu sırada bej mermeri beyaz mermere göre işlemek çok çok daha zor. Çünkü bej mermer daha sert bir mermer beyaza göre. O kadar kolay değil. Yani şuradaki gördüğünüz bu detayları, şu yüzün detaylarını bej mermerde yapmak beyaz mermere göre 2 kat daha zor. Başka bir detay, bakar mısınız? İçerisinde üstteki kapağın kapanması için özel bir ne denir ona? Fatura yapmış. Fatura yapmış ki bu şapka biçiminde girdiği zaman tam 0'a 0 kapansın. Yani bitmemiş daha, orayı işleyecek ki bittiği zaman 0'a 0 kapanacak. İslami önem arz eden büyük zatların mezar taşları üzerlerindeki yazılardan anlaşıldığı üzere müzemiz tarafından da bunların kime ait olduğu yazılmış. Mezar taşının kime olduğu yazıyor. Mehmet Çelebi kızı Hüneyle Başa'ya aittir. Afyon tabii Mevlevilik açısından da çok önemli merkezlerden bir tanesi. Hem Bizans'ı kopyalamayacak, hem İslam'a aykırı gelmeyecek çok özel işçilik. Yani sadece laf olsun diye yapılmış işler değil. Mermer envanteri açısından müzemizin en önemli alanlarından bir tanesindeyiz, bahçesindeki. Gördüğünüz sütun başlıkları. Sütun başlıkları ve sütunlar önem arz ediyor. Çünkü mermerin en çok kullanılan alanlarından bir tanesi o zamanki şartlarda. Esasındaki tarihi eserlerdeki en fazla kullanılan yuvarlak ve kare sütunlar yerine burada altıgen bir sütunu görmeniz mümkün ve inceleyebilirsiniz, elinizi dokunabilirsiniz. Ve birçok eserin üzerindeki yazılar. Burada kendisini rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Afyon'a ve Dokümenyum ocaklarına çok büyük katkısı olan rahmetli arkeolog Thomas Drubier. Fransız bir arkeologtu ve kendisinin arkeolojide dil bilimi kısmında uzmandı ve bu gördüğünüz eserlerin çoğunun yazıların açığa çıkartılması ve kavuşmasında çok büyük katkıları oldu. Kendisini rahmetle anıyor ve emekleri için bir Afyonkarahisarlı olarak sizlerin üzerinde teşekkür ediyorum. Bakar mısın? Birebir aynı şey. Aynen öyle. Yani hangi ocaktan geldiğini bile tespit edebiliriz yani, o kadar
net bilgiye sahibiz. Bir tek bu bizim için bize has bir şey de değil. Bütün meslektaşlarımız bunu aynı bilgiye sahip ve aynı beceride tahmin ediyorum ama hani bize söylemek nasip oluyor. Gördüğünüz gibi Afyon Menekşe. Ne diyorsun, fikrin ne? Traverten. Bana sorarsan traverten ama Polatlı tarafından. Evet, doğru. Emirdağ tarafından olduğunu düşünmüyorum. Değil. Nereden biliyorum? Çünkü şuradaki gördüğüm koyluklardan. Şöyle söyleyeyim bunu. Gün yüzü tarafından Evet, çıkan aynen öyle. traverten. Bravo. Aynen Gün öyle. yüzü tarafı. Gün yüzü tarafından çıkmış bir traverten. Afyon'daki bir öğren yerinden çıkmış. Muhtemelen o zamanki ticaret veyahut da demin de üzerine bahsettiğim gibi birbirleriyle hediyeleşme arasında bir bölgenin kralı veyahut da yöneticisi bu bölgeye bir lahit gönderiyor. Onun orada da bir katkısı, eseri olsun diye. Neredeyse bizim okuyabileceğimiz kadar Latin harflerine sahip bir eser. Düşünebiliyor musun? Bunun bloğunun ne kadar olduğunu. Çatı şu anda nereden baksan? 2,5 metre. 1,80 2 metre. 2 metre. 2 metre, yani bu 2 metreye 2 metre olması için 3 metreye 3 metre bir bloktan olması lazım. Kesinlikle. Dağdan da bunu Olduğu 3 metre yerde. 3 metre 1 metre bir kütle çıkartman lazım. 3 kere 3 9 çarpı, yani neresinden baksan 0,9 4 tondan 5 tondan fazla. Kesinlikle değil. Benim bulduğum ipuçlarını teyit eden veyahut da teorilerimi teyit eden eserlerden bir tanesi. Malzemenin fazlasının azaltılması adına bir kimyasal kullandığının göstergelerini net olarak görebiliyoruz. Belki o günkü şartlardan, bulunduğu yerdeki doğa şartlarından da bu hale gelmiş olabilir ama alt kısmı ham olarak bırakılmış ama üst tarafı işlenmeye başlamış. Ama sanki ne derler, bizim Afyon'da öyle bir şey de, el öğrencisi derler ya. El öğrencisi olmuş bir el öğrencisi olmuş bir parça diye düşünüyorum. Bizim için bu işlerin ne kadar ticari olduğunu anlatmak adına önemli bir delil içeriyor içerisinde. Gördüğünüz gibi heykelin kafası daha işlenmemiş. Yani bu mezar taşı satıldığı veyahut da gönderildiği zaman ölen kişinin yüz figürü sonradan işlenecek. Hala da yarım bırakılmış. Seri üretim. Aynen öyle. O zaman da seri üretim var yani. Şu andakinden çok farklı bir durum yok. Seri üretim var. Seri üretimde bu işlendiği yerde, gittiği yerde, hatta bazen şöyle de oluyormuş. Yani mesela siz Muğla'dan bir mezar taşı alıyorsunuz. Afyon'a gelesiye kadar veyahut da sipariş veriyorsunuz. Afyon'a gelesiye kadar yolda sanatkar bunu gittiği yerde işlediğini bile söyleyen kayıtlar ve kitaplar var. Şu gördüğünüz 3 tane nokta o günkü teknikle ismi pergel olan bir cihazın bu heykelin üzerine monte edildiğinin kanıtları. Müze envanterinde taslak heykel olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi yüz figürü bitirilmemiş, alt taraftaki işlemeleri bitirilmemiş ve alt taraftaki kullanılan farklı aletlerin izlerini dahi görme imkanına hala daha bugün sahibiz. Bunu şöyle düşünmek lazım. Benim teorime göre tekrar heykeli yapılacak şahsın veyahut da objenin bir kalıbı çıkartılıyor. Ve bu çıkartılan kalıba göre bu gördüğünüz pergel ayaklarından kopyalama tekniği yapılabiliyor. Yani çok basite indirgeyerek söylersem anahtar kopyalama teknolojisi gibi bir teknolojiyle bu heykellerin yapıldığının teorisini düşünüyorum ve bir kalıp kullanıldığı kesin ve net. Bazı eserlerimiz 5000 yıllık, 5000 yıl önce yapılan tarihi mermer eserlere beraber buyurun bakalım. En önemli eserlerinden bir tanesi. Bizim bildiğimiz ismiyle Herkül heykeli, Herakles'in heykeli. Demin anlattığım tekniğe göre birebir bir kalıba aldığınız malzemeyi ister büyütebiliyorsunuz, ister küçültebiliyorsunuz. Çünkü elinizde kalıbınız var artık. Yani bu gerçekten olunmuş bir kalıptan yapıldığı için net olarak böyle birisi var, yaşıyor ve bu kaslara da sahip. Bakar mısın Mert, görüyor musun? Şuradaki damarı. Yani damarına kadar yapılmış. Bu bir kalıptan yapılmış. Birisine bakarak yapılmış. Yani şuradaki tıbbi olarak bakmak lazım. Buradan bir damar geçiyor mu? Yani
geçiyorsa birisinden kopyalandığının net kanıtı yani, öyle söyleyeyim. Çok önemli lahitlerden bir tanesi. Müzenin içerisinde yer alıyor ve üzerindeki işçilik inanılmaz. Muhtemelen çok önemli bir devlet adamının lahiti olduğunu düşünüyoruz. Üzerinde bilgisi vardır onun. Apameya lahti dinardan gelmiş. Roma'dan milattan sonra 2. yüzyıl sonları. Dinardan geldiğini düşündüğünüz zaman Muğla yöresinden gelmesinin ihtimali çok daha yüksek olduğunu hemen anlıyorsunuz. Zaten burası da kendini ele veriyor. Yani Muğla mermeri olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Müzenin içerisindeki mermer eserlerin bulundurduğu önemli yerlerden bir tanesindeyiz. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bir mermer atölyesi simülasyonunu da müze yetkilileri müze kurulurken yapmışlar. İnsanların gözünde canlandırabilmeleri için ve gördüğünüz üzere birçok alet edevata sahipler. 5000 yıl önce yapılmış tarihi heykelleri burada görebiliyorsunuz. Tunç Çağı'nın hemen sonrasında. Şimdi öğrendiğim gibi HKF dediğiniz gibi normalde 3 figür var. Arkasında da bu dörtlü olan Afyon Müzesi'ne has bir şey. Tarihçi olmadığım veyahut da arkeoloji bilgim çok fazla olmadığı için detaylara giremiyorum. Hepsine genelde mermer ve o günkü işlenilen teknolojiler, mermerin ne kadar özel bir malzeme olduğunu, bugünlere kadar nasıl gelebildiğini göstermek benim birinci amacım videolarda, biliyorsunuz. Onun için çok fazla arkeoloji bilgim yok, söyleyemiyorum ama buradan okuduğum kadarıyla sizlerle paylaşabiliyorum. Büyük heykel yapmaktan çok farklı bir teknik bu. Çok daha farklı bir sanat boyutu. Boyama tekniğinde görüyor musunuz üzerindeki? Evet, bak. Açtı. Hep altlarında kullanılmış veyahut da içinde bulundurulduğu ama yok değil. Kesinlikle üstte bak boyama tekniğini kullanmış, gördün mü? Üzerindeki çünkü taçın olduğu kısımda boyayı net olarak bitirmiş kenarlarda. Hani aşağılarda da çizgilerde bir pembe boyayı görebiliyorsunuz. Hani içinde bulunduğu bir şeyden dolayı mı pembelik bulaştı diye düşünebilirsiniz en başta ama dikkatli baktığınız zaman yukarıdaki figürün üzerindeki taçı net olarak boyanmış. Bak buradan görebiliyorsun. Mesela Zeus heykelinin detayına bakar mısın Mert? Buradan görebiliyor musun kamera olarak bilmiyorum. Yani Zeus heykelinin yüz detayına bir bakar mısın? Yani orantılama bu kadar doğru olabilir. Yani sakalının miktarına kadar, saçının üzerindeki yaptığı figüre kadar hepsi orantılı. Atkısı, omzundaki atkısına bakın. Ama mesleki açıdan o zaman yapan hepsinin gerçekten ruhları şad olsun. İnanılmaz büyük sanat eserleri, güzel ve mermer de bunun ana malzemesi, ham maddesi. Afyon için çok önemli tarihi bir figür, kibele ve mermerden yapılmış heykeli. Çavdarlı Kavaklık höyük kazısından çıkmış. Roma İmparatorluk dönemi milattan sonra 2. 3. yüzyıl arasında yapılmış mermer. Burada özellikle burayı da paylaşmak istiyorum. Anavatana dönüş süreci. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e ulaşan Roma dönemi eseri kibele burada İsrail vatandaşı tarafından satın alındı. Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın hepsinin, emeği geçenlerin hakikaten teşekkür ederim. Minnet duyalım onlara. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel bir şey yapılmış. Hem Türkiye'ye değil, Afyon'umuz içinde, yani Afyon'a kadar gelip müzemizde sergilenebilmiş yetkililerin geçen emekleri sayesinde hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Düşünebiliyor musunuz bunun ettiği seyahatleri? Yani Afyon'dan çıkıp İsrail, Amerika, oraların hepsine gidiyor, tekrar Afyon'a geri geliyor ama bir bozulma yok, aynı. Mermer olduğu için ve çok üzerine inanılmaz detaylar var, ufak detaylar var. Bakarsanız biraz hatta sanki çenesi zarar vermiş, çenesi ve burnu zarar görmüş sadece. Onun dışında aslanlarına kadar gayet net duruyor. Mesela aşağıdaki kırmızılık, buradaki kırmızılık dikkat ediyorsan bak. Yani bulunduğu zamandaki topraktan gelme bir kırmızılık. Burası net, yani bir boyama yok. Ama deminki gördüğümüzde Evet, bir net boyama vardı onun üzerinde. Bu hep o toprağın korozyonundan dolayı oluşan pislikler üzerinde.
Afyonkarahisar Müzemizden sizlere veda ederken birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bünyesinde bulundurduğu mermer eserlerle öne çıktığı kadar Tunç devrinden Cumhuriyet dönemine kadar birçok eseri bünyesinde bulunan müzemiz muhakkak ziyaret edilmeli ve görülmeli. Bir sonraki mermer içeren tarihi bir mekanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.